Çaydanlığın düşündürdükleri. Çaydanlık deyince çay geliyor akla tabii ki. Fakirin ve zenginin ortak içeceği, mutluluk vesilesidir çay. Çayla başlar muhabbetler, ilim meclisleri. Çaydanlıksız çay, kıvamını bulamaz, demlenmez elbette. Bizim de bir çaydanlığımız var, 5 yıl önce bir pazarda tanıştığımız. Sıradan bir çaydanlık değil aslında o, yol arkadaşım aynı zamanda. Anavatandan ayrılırken, gelirken ne getireyim diye sorduğumda, çaydanlık demişti buralara bizden önce gelenler. İyi ki de getirmişim, zira bizim tarzımızda çaydanlık bulmak zor buralarda. Hala beraberiz, birçok toplantıya, sohbete katılır bizimle. Fakat eskidi biraz bizim çaydanlık. 5 yıl boyunca çok su kaynattı, hatta bazen ocakta unuttuğumuz için yandığı da oldu. Özellikle suların kireçli olmasından çok etkilendi. Biz de hiç önlem almadık kireç tutmasın diye, ta ki hanımın, artık su akmıyor bundan, değiştirelim şunu demesine kadar. O zaman ciddiye aldım meseleyi, çünkü değiştirmek demek masraf demekti. Hemen bir araştırma yaptım. Limon tuzu ve karbonatı karıştırıp kaynatmak gibi tavsiyeleri denedik. Her seferinde yaklaşık 1 saat kaynattık. Neticede kireçler biraz yumuşamış olmalı ki kazıyarak çıkarabildik. 5 yıl boyunca taşlaşmıştı resmen kireçler. Yeni bir çaydanlık almamıza gerek kalmamıştı, fakat epey masraflı olmuştu bu iş, saatlerce uğraşmak ve yorulmak da cabası. Sonra radikal bir karar aldık. Hem ütü ve çamaşır makinesi gibi su gerektiren eşyalar hem de sağlığımız için bütçeyi zorlayıp bir arıtma cihazı aldık. Onun da çok çeşitleri varmış, 3 filtrelisi, 4 filtrelisi, büyüğü, küçüğü, motorlusu, depolusu. Bir de 6 ayda bir filtreleri yenileme masrafı. Hem arıtıcı hem geri dönüştürücü. O arada filtre değiştirme ihtiyacı olmaması gibi harika özellikleri olan bir başka arıtıcıyı da tanıdım. Hem küçük, 12 santimetre kadar, hem de çok fonksiyonel. Hatta 2 tanesi bir arada veriliyor, biri çalışamaz hale gelirse, diğeri yeterli oluyor. Peki, bu alet, kullanım kılavuzuna uygun hareket edilirse ömür boyu garantili desem şaşırır mısınız? Bu cihazın başka bir fonksiyonu ise geri dönüştürme özelliği olmasıdır, yani filtrelerken tespit ettiği faydalı şeyleri geri veriyor. Bu cihaz dünyaya gelirken herkese ihsan ediliyor. Evet, böbreklerimiz. Bütün bu hususiyetler, hiç durmadan sessiz sedasız çalışan böbreklerimize ait. Böbrekler. Böbreklerimiz, sağlıklı yaşayabilmemiz için hayati fonksiyonları olan organlardandır. Ki böbreğimizin her biri yaklaşık 1.200.000 adet nefron adı verilen birimden meydana gelir. Bu birimler bir nevi mikro arıtma tesisidir. Süzgeç gibi vazife gören nefronlar, harika bir atık toplama ve geri dönüşüm merkezi gibi çalışır. Bu süzgeçlere kirli kanı getiren, süzülen atık maddeleri uzaklaştıran ve geride kalan temiz kanı tekrar vücuda taşıyan boru, damar, tesisatları 1.200.000 nefronun her biri için ayrı ayrı döşenmiştir. Bu girift tesisat, harikulade bir şekilde, en küçük bir karmaşaya yer vermeyecek şekilde çalışmaktadır. Yetişkin insanlarda yaklaşık 6 litre kan bulunmaktadır ve böbreklerimizden her dakika 1,2 litre, günde 1800 litre kan geçmektedir. Böbrek yetmezliğinden kaynaklanan sebeplerle diyaliz makinesine bağlananlar onların değerini daha çok anlasa da iş işten geçmiş olmaktadır. Düşünebiliyor musunuz? Haftada en az 3 gün, 4'er saat bu makinelere bağlı kalmak zorundasınız. Değerini ancak yitirince anladığımız organlardan biridir böbrek. Bu harikulade organ da diğerleri gibi bize doğuştan emanet olarak verilmiştir. Doktorlar böbreklerin sağlığı için üşütülmemesi, yeterince su içilmesi, işlem görmemiş gıdalar tüketilmesi, sigara ve alkolden uzak durulmasını tavsiye etmektedir. Bu arada çaydanlığa ne mi oldu? Şimdilerde keyfi yerinde, su arıtıcısından gelen suyla daha mutlu, demleniyoruz yine beraber.